Herkese merhabalar, ben Tuğçe. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarifte sizlere çok güzel bir portakallı kek yapacağız. En iddia ediyorum. Çok güzel oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi anneme bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim Tuğçe'min güzel sunumu için. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Gerçekten iddia ediyoruz. Bugüne kadar gördüğünüz en güzel portakallı kek bizim tarifimiz. Deneyin ve yorumlarınızı atın bize ve tarifime geçiyorum. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Tarifim için 4 adet yumurta var. Yumurtaları çırpma kabına kırıyorum. Köpürene kadar yumurtaları çırpıyorum. Yine bizi Instagram'dan da takip etmek isteyenler aşağıda çıkan Instagram adresimizden bizi takip edebilirler. Yumurtalar iyice köpürdü. Üzerine 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Toz şekeri de ekledikten sonra köpük köpük olana kadar yaklaşık bir 4-5 dakika çırpıyoruz. Yumurtalar köpük köpük oldu ve şimdi diğer malzemelerime geçiyorum. Üzerine 2 adet portakal kabuğu rendesi ve 2 adet portakalımın suyunu sıkacağım. Portakallarımın kabuğunu rendeliyorum. Portakal kabuklarını rendeledikten sonra şimdi 2 adet portakalın ikisinin de suyunu sıkacağım. Bir su bardağına yakın suyu çıktı. Ve portakal suyunu da yine kek harcıma ekliyorum. Onun üzerine bir su bardağından böyle bir parmak kadar eksik sıvı yağ ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Portakallı kekimiz pişerken bile inanın evi çok harika bir koku sarıyor. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bize atın. Özellikle videomuzu buraya kadar izleyenler bize destek olmak için yorum kısmına bir kalp dahi olsa bırakırlarsa çok seviniriz. Ununu eleyerek ekleyeceğim. 3 su bardağı un ekliyorum tam tamına. Unumuzla birlikte bir pakette kabartma tozu ekliyoruz. Tuğçe de bana yardımcı oluyor. Teşekkür ederim ona. Unumu eledikten sonra yine çırpıcımla unu da iyice karıştırıyorum.
Yine üzerine yarım su bardağı nişasta ekliyorum. Nişastayı da ekledikten sonra iyice çırpacağım. Kek hamurum hazır. Kıvamını sizlere gösteriyorum. Daha önceden katı yağıyla iyice yağladığım kek kalıbıma hamurumu döküyorum. Kekimizin üzerine fırına sürmeden önce 3-4 yemek kaşığı kadar toz şeker serpiyoruz. Kekiniz piştikten sonra bu üzerine serptiğiniz şekerin görüntüsüne hayran kalacaksınız. Ve 170 derece önceden ısıttığım fırına gönderiyorum. Eğer mikrodalgaysa 170, normal fırınsa 180 dereceye ayarlayabilirsiniz. Tam tamına 35 dakika pişirdim. Kekim ne kadar güzel kabardı gördüğünüz gibi. Güzel. Kabarmalara doyamadı. Ama birazcık da sıcak tabii. Tuğçe keki yemek için sabırsızlanıyor bu arada. Birazdan kürdan testi ile kekimin pişip pişmediğini kontrol edeceğim. Kürdana hiçbir şekilde yapışmadığına göre kekim gayet güzel pişmiş ve birazdan soğuması için fırından çıkaracağım. Kekim soğudu ve birazdan servis aşamasına geçeceğim. Keki servis tabağına ters çeviriyorum ve altının bile ne kadar mükemmel piştiğini görüyorsunuz. Şu kekin güzelliğine bakar mısınız? Mutlaka deneyin. Lezzetini de tadın. Sizlere ısrarla tavsiye ediyorum. Tuğçe ile Faruk Cem'e de bana çekim için yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Kekimin iç dokusuyla sizleri baş başa bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sonunda da Tuğçe size kek için fikrini söyleyecek ve tadına bakacak. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar hoşça kalın. Mis gibi kokuyor. Bak bakalım Tuğçe nasıl olmuş? Çok güzel. Denesinler mi peki abonelerimiz? Kesinlikle denesinler. Evet.